Merhabalar, Sevdan Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir baklava tarifi vereceğim. Bayram için yapacağım baklavanın hangisi olmasını istersiniz diye bir anket paylaşmıştım sizlerle. Bu ankette fıstıklı sarma %44 oranında öne çıktı arkadaşlar. Sizlerin de isteği doğrultusunda fıstıklı sarma tarifi vereceğim. Baklavamızın hamurunu yoğurarak başlayalım. Yoğurma kabına 2 yemek kaşığı tereyağı alıyorum. 1 tane yumurta, 2 yemek kaşığı sirke, elma sirkesi de olur, üzüm sirkesi de olur arkadaşlar. 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı su ekliyorum. Ve malzemeleri şöyle elimle iyice birbirine karıştırıyorum. Ununu eklemeden önce. Toplamda 5,5 su bardağı un kullanıyorum. Önce bir kısmını ekledim. Biraz yoğurduktan sonra kalan kısmını ekleyeceğim. Ununuzun markasından dolayı veya malzemelerin farklılığından dolayı un ölçüsünde ufak tefek değişiklikler olabilir. Bu yüzden hepsini birden eklemeyelim. Kontrollü olarak ekleyelim. Ve hamurumuzu gördüğünüz gibi toparladım ve yumruklayarak yoğuruyorum. Yoğurmak önemli arkadaşlar. Bir 10 dakika kadar yoğuralım. Bakın hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak. Ele yapışmayan kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edeceğiz. Hamurumu tezgaha aldım. Şöyle bir yuvarlıyorum. Bakın hiçbir yere yapışmıyor gördüğünüz gibi. Un da kullanmadım altına. Şimdi bezelere ayıracağım. Ben hamurumu 16 eşit bezeye ayırdım. İlk önce böyle kestim. Sonra da beze yaptım. Bezelerimin hepsini yaptım. Ve gördüğünüz gibi nişastaya buluyorum her tarafını. Şunu belirtmek istiyorum. Baklava açarken kesinlikle un kullanmıyoruz. Sadece nişasta kullanıyoruz. Unu ve nişastayı da karıştırmıyoruz arkadaşlar. Bu önemli. Şimdi bezelerimi çay tabağı büyüklüğünde açıyorum. Ve nişasta serptiğim tepsiye alıyorum. Diğer bezeleri de yine aynı şekilde açıp üst üste dizeceğim arkadaşlar. Aralarına buzdolabı poşeti seriyorum. Gördüğünüz gibi birbirine yapışmamaları için. Ve bütün bezeleri bu şekilde açıp aralarına poşet sererek dizdikten sonra buzdolabına dinlenmeye alacağım. Yine bezeleri tepsiye koyduktan sonra üzerlerine biraz da nişasta serpiyorum. Bezelerimin hepsine aynı işlemi uyguluyorum. Mutlaka aralarına poşet serelim arkadaşlar. Birbirlerine yapışmamaları için bu önemli. Ve bezelerimin hepsini bu şekilde yaptım. Şimdi buzdolabında dinlendirmeye bırakıyorum. Şimdi hamurlarım dinlendi, açmaya başlayacağım. Ama şunu belirtmek istiyorum. Hamurlarınızı en az 2 saat dinlendirmeniz gerekiyor. Güzel açabilmek için, kolay açabilmek için. Benim hamurlarım 4-5 saat aralığında dinlendi. Şimdi açmaya başlıyorum. Tezgaha biraz nişasta serpiyorum. Üzerine de yine hamurun bolca nişasta serpip her tarafına gördüğünüz gibi nişastayla kapatıyorum. Ve açmaya başlıyorum. Tekrar şunu belirtmek istiyorum. Hamurumuzu güzel açabilmek için ve incecik olabilmesi için mutlaka dinlendirmemiz gerekiyor. En az 2 saat arkadaşlar. Ben hamurumu 5 saate yakın dinlendirdim. Ne kadar güzel açıldığını birazdan göreceksiniz. Hamurumuzu açmaya başlarken bolca nişasta serpiyoruz. Sonrasında nişastayı bol serpmeyelim. Eğer gerekirse şu anda yaptığım gibi tozutarak serpelim arkadaşlar. Fazla nişasta olursa baklavamızın tadı kötü olur. Çok kolay ve çok güzel açılan bir hamur. Hiç yırtılmıyor gördüğünüz gibi. Bir tane bezeyi yaklaşık yarım dakikada açıyorum ben. Şimdi açtığım ilk yufkayı başka bir oklavaya sarıyorum arkadaşlar. Bir kenara alacağım. Bu şekilde oklavada sarılı olarak bekleyecek.
Ve hemen ikinci bezemi de aynı şekilde nişastalayıp açmaya başlıyorum. Baklava yufkalarımızı açarken çok fazla bastırarak açmamıza gerek yok arkadaşlar. Sadece yufkanın kenar kısımlarına bastıralım ve hafiften de kenarlara doğru çekiştirerek açalım. Şimdi ikinci yufkayı açtım. İlk açtığım yufkayı oklavaya sarmıştım. İkinci yufkamızı da onun üzerine sarıyorum arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi ilk yufkanın üzerine ikinci yufkayı sarıyorum. Yine oklavayı bir kenara alıyorum. Ve diğer hamurlarımı da yine aynı işlemi uyguluyorum. Yufkayı açtıktan sonra diğer sarmış olduğum oklavanın üzerine üçüncüyü saracağım. Bu şekilde 5 kat yapacağım arkadaşlar. 5 tane yufkayı üst üste sardıktan sonra yapma işlemine geçeceğim. Şimdi üçüncü yufkayı sarıyorum gördüğünüz gibi. Bütün yufkaları açtığım kısımları tekrar gösterip video uzatmamak için sadece açılmış kısmını gösteriyorum. Şimdi dördüncü yufkayı da diğerlerinin üzerine sarıyorum. Ve en son 5. yufkayı da açtıktan sonra bu sefer sarmıyorum. Diğer sardığım yufkaları onun üzerine seriyorum. Bakın arkadaşlar, hiç yapışma olmadı. Kolay bir şekilde üst üste sardığım yufkaları tekrar tezgahın üzerine yine üst üste seriyorum. Yufkalarımı tek tek açtığım için kurumalarını önlemek amacıyla bu işlemi yaptım arkadaşlar. Gayet de başarılı oldu. Gördüğünüz gibi hiç yapışma olmadı. Siz de mutlaka bu şekilde yapın diyorum. 5 tane yufkamı şimdi kenarlarını da keserek düzeltiyorum. Yani yuvarlak olan formunu büyük bir dikdörtgen forma getireceğim. Kenarlarından bu şekilde kesip düzeltiyorum. Kenarlarından çıkan bu hamur parçalarını da bir poşette biriktirdim arkadaşlar kurumamaları için. Sonra küçük bir tepsi dilim baklava yaptım. Şimdi bu 5 kat baklava yufkasını ince bir oklavaya sarıyorum arkadaşlar. Çok sıkı olmamasına dikkat edelim. Fazla da gevşek olmasın. Ve yufkalarımı her iki ucundan tutup ortaya doğru büzüştürüyorum. Büzme işlemini de yaptıktan sonra yufkaları tekrar oklavadan açıyorum. Gayet kolay bir şekilde açılıyor bakın. Bu baklavayı yapması biraz zahmetli ama sonuç gerçekten mükemmel oluyor. Hem lezzeti hem görünüşü harika. Şimdi en üstteki yufkayı fırça ile erittiğim tereyağından sürerek yağlıyorum. Yufkamızın her tarafını yağlayalım. Sadece oklava ile saracağımız en uç kısmını yağlamayalım. Çünkü yapışma olur. Oklavadan sıyırması zor olur arkadaşlar. Ve ince çekmiş olduğum Antep fıstıklarını yufkanın uç kısmına bolca serpiyorum. Bu en uç kısmına bol serpiyoruz. Diğer kısımlarına azar azar serpebiliriz. Eğer fıstığınız yeterliyse her tarafına bolca serpebilirsiniz. Şöyle en ince olan oklavaya sarıyorum şimdi baklavayı. Bu oklavaya büzme oklavası deniliyor arkadaşlar. Ucunu bu şekilde alıyoruz ilk yufkamızın. Gayet kolay bir şekilde birbirinden ayrılıyor yufkalar. Ve çok sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Bu yöntemle yaptığım fıstıklı sarmada sonuç mükemmel oldu gerçekten de. Hepsi birbiriyle eşit, birbiriyle aynı oranda oldu. Görüntüsü muhteşem oldu. Birazdan göreceksiniz sonucunu. Şimdi ilk yufkamı sardım. Tepsiye alacağım. Tepsiye alırken sadece oklavadan sıyırıyoruz arkadaşlar. Tekrar büzmüyoruz burada. Bunu tekrar belirteyim. Büzmeden sadece sıyırıp tepsiye alıyoruz.
Tepsiye aldıktan sonra da hafif hafif hareketlerle şeklini bozmadan düzeltmeler yapabiliriz. Şimdi ikinci yufkaya geçtik. Yine aynı işlemleri yapıyoruz. İlk önce yağlıyoruz yufkamızı. Sonra fıstığını serptikten sonra oklavaya saracağız. Birlikte büzdüğümüz 5 yufkamıza da aynı işlemleri yapıp tepsiye alacağız. Görüntüsüyle de lezzetiyle de harika bir baklava oldu gerçekten. Mutlaka sizlerin de yapmanızı tavsiye ederim. Eğer baklava yapmayı biliyorsanız mutlaka evde yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü daha lezzetli, daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca ekonomik de oluyor arkadaşlar. Böyle bayramlarda veya özel günlerde evde yapmak gibisi yok diyorum ben. Tabii bu benim fikrim. Ben baklava yapmayı öğrendikten sonra dışarıdan nadiren baklava almışımdır veya hiç almamışımdır diyebilirim. Diğer yaptığım baklava çeşitlerini de yine tariflerini kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar. Ve yaptığım fıstık sarmaları böyle tek tek tepsiye alıyorum, şekillerini bozmadan. Evde baklava yapmayı ben gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Bana çok zevkli geliyor. Ayrıca elim alıştığı için kolay da geliyor yapması. Fıstık sarmaları tepsiye dizdikçe görüntüsü ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Bu baklavayı yine aynı yöntemleri uygulayarak cevizli olarak veya fındıklı olarak da yapabilirsiniz. Bu arada baklavamın ilk 5 yufkasını açmıştık ve ilk 5 tane sarmamızı yapıyoruz. Şimdi sonuncu sarmayı da yapıp onu da tepsiye aldıktan sonra diğerlerini yapmaya geçeceğim. Ve 5. yufkayı da sardım gördüğünüz gibi. Şimdi onu da tepsiye alacağım. Yapılışı biraz uzun sürüyor arkadaşlar ama gerçekten hiç zor değil. Baklava yapmayı bilen herkes bu yöntemle yapabilir. Şimdi 5 tane daha yufka açtım arkadaşlar. Video uzamasın diye buraları göstermedim. Şimdi yine bunları da üst üste oklavaya sermiştim. Ve tekrar tezgaha serdim üst üste. Yine kenarlarını keserek hamurları düzeltiyorum. Baklavamızın şeklinin daha düzgün olması için yufkaların kenarlarını bu şekilde kestim. Şimdi tekrar ince bir oklavaya sarıyorum kestiğim yufkaları. Bu işlemi her seferinde 5 kat yufka ile yaptım arkadaşlar. Ve yufkayı sardıktan sonra iki ucundan ortaya doğru büzüştürdüm. Ve büzüştürdüğüm yufkayı tekrar oklavadan açarak çıkartıyorum. Yani 5 tane yufkamızı tek seferde büzüyoruz ve sonra tek tek açarak içini yağlayıp fıstığını serptikten sonra oklavamıza sarıp fıstıklı sarmamızı yapıyoruz. Videoyu daha fazla uzatmamak için bu kısımlarını tekrar göstermedim. Baklavamın yapım işlemlerini tamamladım ve tepsimi doldurdum gördüğünüz gibi. Şimdi baklavaların üzerine tereyağı sürüyorum fırça ile. Tavada kalan tereyağı da yine tepsinin üzerine gezdirdim, döktüm hepsini. Baklavam için 400 gram tereyağı ve 400 gram fıstık kullandım arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Ve tereyağının içerisine sıvı yağ eklemedim. Sadece tereyağı kullandım. Sizler isterseniz yarı yarıya sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ve son olarak baklavamı dilimleyip pişirmeye göndereceğim. Baklavamızı pişirirken çok özen gösterelim ve çok dikkat edelim arkadaşlar. Emeklerimizin boşa gitmemesi için, baklavamızın ziyan olmaması için bu kısmı çok önemli. Eğer az pişirirsek maalesef baklavamız hamur oluyor.
Eğer gereğinden fazla fırında kalırsa, yani çok pişerse de kavrulmuş hamur tadı oluyor baklavamızda. Maalesef sonuç kötü oluyor. 180 derece önceden ısıttığım fırında baklavamı 45 dakika pişirdim. Kontrol ederek, başında bekleyerek pişirdim. Ve üstünün kızarmasını istemediğim için de bu şekilde tepsiyle kapattım. Baklava pişerken bu sırada şerbetini hazırlıyorum. Tencereye 5 su bardağı şekeri aldım. Ve 5 su bardağı da su ekliyorum. Şöyle ince bir dilim de limon ekliyorum. Ve şerbet kaynamaya başladıktan sonra süre tutuyorum. 10 dakika kaynatıp altını kapatıyorum. Baklavam pişti. Gördüğünüz gibi üzeri kızarmadı. Sadece kenarlardan çok az kızarmış. Ama üzeri beyaz kaldı. Ve sıcak baklavayı sıcak şerbetle buluşturdum hemen. Ben baklava sıcak, şerbet sıcak olarak buluşturdum arkadaşlar. Eğer sizler yok ben riske girmek istemiyorum diyorsanız tatlınız soğuk, şerbeti de sıcak olarak buluşturabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi sonuç harika oldu. Gerçekten lezzeti, görünüşü mükemmel bir baklava oldu. Bu tarifi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.